Herkese merhabalar değerli Nevislerler. Bugün yeni bir Nevinta videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Aslı Elmas kasmanın 7 yolunu göstereceğim. Bu tarz videolar zaten eskiden de çekiyordum. Fakat son zamanlarda bazı yabancı içerik üreticilerinde çok saçma videolar olduğunu gördüm. Bildiğiniz üzere içerik üreticisi olarak sizlere oyunla ilgili birçok bilgi sağlamaya çalışıyorum. Lakin gördüğüm kadarıyla özellikle yabancı içerik üreticileri sadece izlenme sayısını arttırmak amacıyla clickbait adını verdiğimiz yani olmayan içeriği sırf izleyiciyi tıklattırmaya yönelik başlıklarıyla süslüyor. Elbette bu tarz videolar özellikle sizlerin yanılmasına ve yanlış bilgiler edinmesine yol açıyor. Bununla ilgili yakın zamanda bu tarzda Aslı Elmas kasmanın 240 yolu tarzında bir video paylaşıldı mesela. Videonun başlığına rağmen videonun içeriğinde zindandan düşen bir Aslı Elmas bile etmeyen eşyaların listeye yerleştirilmesi gibi bariz bir şekilde izleyiciyle dalga geçecek seviyede şeyler bu videoda içerik olarak servis edilmekte. Buna ithafen ben de gerçek anlamda sizlerin bilgi edinmesi amacıyla bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Böylece asla kullanmayacağınız ve oyunda geçerliliği bile olmayan zindandan düşen fakat bir Aslı Elmas bile değeri olmayan şeyleri farmlamak gibi saçma ve zaman kaybedici şeylerle vaktinizi boşa harcamamış olursunuz. Maalesef ki bu bahsi geçen içerik üreticisi sebebiyle doğru bilgilerin yerine para kazanma hırsının getirdiği yanlış bilgileriyle donmuş oluyor. Pekala, lafı da fazla uzatmadan direkt olarak videoya geçmek istiyorum. Öncelikle bu videoda göstereceğim yöntemlerin harcadığınız zamana değeceğinden emin olabilirsiniz. Elbette sonuç olarak ne kadar bir kar sağlayacağınız, sizin bunlara ne kadar vakit ayırdığınıza bağlı, bunu da belirtmek isterim. Sırasıyla bilinen en eski yöntemlerden yenilerine ve bilinmeyenlerine doğru anlatmış olacağım. Öncelikle ilk yöntemlerimizden biri, en eski yöntemlerden biri olan Dreadring Farm'ıdır. Bunu yapabilmeniz için öncelikle Dreadring senaryosunu ve keza haritasını da açmış olmanız gerekiyor. Bunun için herhangi bir eşya seviyesi vesaire gerekmiyor. Bunu açtıktan sonra Dreadring haritasında mahzen yapmanız gerekecek arkadaşlar. Toplamda 3 mahzen var. Bu mahzenlerin isimleri zaten Dreadring senaryo penceresine gelirseniz schedule kısmında yazar. Bu schedule kısmında hangi gün hangi mahzenden neler attığı yazıyor. Örnek verecek olursak Perşembe günü Phantasmal Fortress mahzeninden Epic Enchanting Stone düşebiliyormuş. Zaten bu mahzenlerin yapılma amacı da bu Epic Enchanting Stone'lar. Bu stone'ların tanesi 20k civarında olur genelde. Yine Dreadring senaryo penceresine gelirseniz zaten orada senaryo dükkanında Tie and Layer Key adında bir anahtar göreceksiniz. Bu anahtar ile bu mahzenlere giriş yapabiliyorsunuz. Yani elinizde ne kadar anahtar olursa o kadar fazla girebilir ve o kadar fazla Epic Enchanting Stone kasabilirsiniz burada. Ben mesela genelde 500-600 anahtar yapıyorum ve bu anahtarlarla en az 8-10 milyon civarında Aslı Elmas kasıyorum. Burada şunu da söylemek gerekiyor. Oyuna -2 Refining Stone etkinliği geliyor. Mesela anahtarınız var diyelim. Bu anahtarlı bu etkinliğe saklayabilirsiniz. Çünkü bu etkinlik varken bir tane stone düşeceğine 2 tane stone düşmüş oluyor. Yani normalde bir tane Epic Enchanting Stone düşeceğine 2 tane Epic Enchanting Stone düşüyor. Bunun haricinde anahtarı almak için gerekli birimi Geniskiff kullanarak ya da Dread Legion Skirmish'ini atarak elde edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde anahtarı almak için gerekli olan senaryo birimini X2 Dreadring etkinliğini bekleyin hani bu birimi elde etmek için. O etkinlik süresince Dreadring senaryo birimlerini kazanmanız 2 katına çıkıyor. Hani elbette bu etkinlikler olmadan da yapabilirsiniz ama kazancınızı maksimum seviyeye çıkartmak istiyorsanız bunları beklemeniz en mantıklısı olacaktır açıkçası. İkinci yöntemimiz ise Guildmark ile olacak. Bu da eski yöntemlerden biridir. Ayrıca her eşya seviyesindeki oyuncu yani herkes direkt yapabilir bunu. Öncelikle bir loncanızın olması gerekli bunun için. Loncanıza bağış yaptığınızda belirli bir miktar Guildmark alıyorsunuz arkadaşlar. Bu Guildmarklar ile de asıl elmas değeri olan şeyler satın alabileceğiz. Bu bağış kısmında özellikle Gems bağışı en çok Guildmark'ı getiren şeylerden biri. Pazardan ucuza bulduğunuz Alexandrit gibi taşları alıp bağışlayarak yüksek miktarda Guildmark elde edebilirsiniz. Yalnız bağışlarken şunu da belirteyim, X2 Guildmark etkinliğini bekleyin. Bu etkinlikte bağışlarınızın getirdiği Guildmarklar 2 katına çıkıyor. Sonrasında yine kalenin içindeki NPC'de haritaları alacaksınız. Bu haritaların son gelen North Dark, Menzoberranzar haritalarını alın yalnız. Hani eskileri para etmiyor çünkü. Hatta zaten haritaların üzerlerinden ne düşürdükleri direkt yazıyor. Hepsini tek tek aratın o malzemeleri.
En pahalıysa hangisi onu yapın açıkçası direkt. Bu haritaları aldıktan sonra üstüne tıklarsanız size böyle bir tane görev veriyor. Bu görevde işaretli haritadaki yerlerden de malzemeler topluyorsunuz. Bu malzemeler normalde Masterwork yani workshop malzemeleri arkadaşlar. O nedenle de iyi elmas ediyorlar açıkçası. Bu haritaları da açmak için X2 workshop etkinliğini bekleyin bu arada. Bu malzemeler 2 katına çıkıyor bu etkinlik geldiği zaman. Ayrıca loncanızın Treasure Hunter bonu varsa bunu kullanırsanız yine 2 katına çıkıyor. Yani toplamda 4 kat fazla malzeme çıkartmış olup maksimum karı elde edebiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Üçüncü yöntem ise ADVP farmı olacak. Bu yöntem için en az 60.000 eşya seviyeniz olması gerekiyor. Çünkü zindanı açabilmek için 60.000 eşya seviyesine sahip olmanız ve Demon Web Pit senaryosunu 2 hafta tamamlamış olmanız gerekli. Aslında bu yöntem oldukça basit. Yapmanız gereken Advanced Demon Web Pit zindanının ilk boss'unu farmlamak olacak. Bu zindanın bosslarından Goris Rawhide adı verilen bir tane Masterwork malzemesi atıyor yine. Genelde fiyatları 40-50 bin civarında değişir ama düşme şansı oldukça yüksek. Bir saat içerisinde 200 bin elmasa kadar çıkartabilirsiniz yani kazancınızı. Zaten grupları kuranları görüyorsunuzdur böyle protektörde falan. ADVP ilk boss farm için siz de bu şekilde grup kurup sürekli farmlayıp güzel paralar kazanabilirsiniz. Dördüncü yöntemimiz de aynı şekilde biraz daha spesifik eşya seviyesine hitap ediyor olacak. Daha çok endgame içerik dönen bir oyuncuysanız tercih edeceğiniz bir elmas kasma yöntemi olabilir bu. Yani en azından düzgün bir build'inizin olması ve 80 bin ve üzeri eşya seviyesine sahip olmanız gerekebilir bunun için. Bu kısımda Master Tiamat ya da Master Demogorgon triyallerini yapmanız gerekecek. Eski oranla nispeten daha kolay bu triyaller ama yine de grup toplaması ve mekaniklerini öğrenmeniz biraz zaman alır. Yani mekanikleri bilen ortalama bir grupla genelde 8 dakikada bitiyor bu triyaller. Bu triyallerin ikisinden de Bellboyne seti ve eser düşüyor. Bu eserlerde genelde 1 milyon elmas civarında satılıyor yani güzel parası var açıkçası. Yani yeterli eşya seviyen varsa ve grup kurabiliyorsan bu yöntem senin için çok mantıklı. Biz mesela Ashes of Ankh loncası olarak çoğu zaman bu triyallere giriyoruz. Yani siz de yani loncanızla ya da arkadaş edinerek bu triyallere hani girip farm yapabilirsiniz ya da siz de kurabilirsiniz. Beşinci yöntemimiz yine lonca ile ilgili olacak. Bu yöntem için Dragonflight düzenleyen bir lonca ihtiyacınız var en başta. Mesela biz Ashes of Ankh loncası olarak neredeyse her gün düzenliyoruz Dragonflight'ı. Dragonflight bir lonca etkinliği arkadaşlar. Lonca Kalesi'nde yapılıyor. Lonca Kalesi'nde 4 tane ejderi kestiğiniz bir etkinlik ve bu etkinlikten güzel yüzükler ve ekipmanlar atabiliyor. Bu ekipmanlar ve yüzükler de hani 500 bin, 700 bin elmas civarında yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bunu yapabilmeniz için dediğim gibi loncanızın bunu düzenliyor olması lazım. Sizin kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Fakat yine de hani listeye almak istedim çünkü çoğu oyuncu bunu bilmiyor. Aslında çok kar getiren bir şey. Biz de mesela Ashes of Ankh loncası olarak çoğu zaman düzenliyoruz. Fakat şaşırtıcı bir şekilde çoğu kişi bunun ne kadar karlı olduğunu bilmiyor açıkçası. Altıncı olarak ise oyunun kendi etkinlikleri olacaktır. Bunda oyunun tüm etkinliklerini iyi takip etmeniz lazım. Hangi etkinlik nedir, ne değildir, ne veriyor, ne vermiyor bunların hepsini takip etmeniz lazım arkadaşlar. Zaten tüm etkinliklerle ilgili gerekli rehber videoyu ben atıyorum. Hani bilmiyorsanız da kanalıma gidip bulabilirsiniz. Oyun içinde L'ye basıp sonra Calendar sekmesine tıklarsanız ileri tarihlerde hangi etkinliklerin geleceğini görebilirsiniz zaten. Mesela şu an önümüzde ben baktığım zaman Gond etkinliği ve Helpit etkinliği var gibi gözüküyor. Bu etkinlikleri bilen biri olarak yani benim için bu iki etkinlikte ben en az 4-5 milyon kasabilirim elmas çok rahat bir şekilde. Önemli olan bu etkinliklerin nasıl yapıldığını ve nasıl para kazanılacağını öğrenmeniz. O kısımda dediğim gibi kanalım üzerinden attığım etkinlik videolarına bakabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü oyun içi etkinlik oluyor. O yüzden asla kaçırmayın derim. Mutlaka o takvimin calendar kısmını takip edin ve oradan her zaman bakın. 7. ve son yöntemimiz ise doğa yöntemi olacak. Bunun için birden fazla alt karakterinizin olması gerekiyor. Elbette daha az karakterle de yapabilirsiniz ama pek verimli olmayacaktır. Zaten bunu da daha önce videosunu çektim. Yapmanız gereken alt karakter açıp bunları 5 seviye yapıp dua etmesini açmak olacak en başta. Biliyorsunuz ki oyunda bir dua sistemi var. Dua ettikçe birim kazanıyorsunuz. Celestial Coin diye bir şey kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken bu alt karakterlerle günde bir kere dua edip Celestial Coin elde etmeniz gerekiyor. Zaten %100 veriyor ilk duanız ise o gün.
11 gün boyunca her karakterle bir kez dua ettiğinizde Celestial dükkanından Coffer of Celestial Artifacts adı verilen bir tane kutu satın alabiliyorsunuz. Bu kutunun içinden de şansınıza göre Colaskin mod atabiliyor. Bu Colaskin modları da bir şekilde değerlendirip Astra Elmas'a dönüştürebilirsiniz. Ne kadar fazla karakteriniz olursa o kadar fazla kutu demek olur. Tabi bu da sizin için o kadar fazla ihtimal anlamına geliyor. O yüzden hani birden fazla karakteriniz olursa bunu yapmak sizin için daha mantıklı olur. Ve evet, bununla birlikte tüm yöntemleri sizlere detaylarıyla anlatmış oldum. Bahsi geçen içerik üreticisinin aksine sizlere zamanınızı değerli bir şekilde harcamanız için oldukça önemli yöntemlerden bahsettiğimi düşünüyorum. Bunlar oyunda 10 senedir deneyimlediğim, yapılması en mantıklı ve kazancı en yüksek olan yöntemlerdi. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Şimdilik videomun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.